Efendim adım Emine Nurdan Bağlan. 31 Mart 1959 Fatih doğumluyum. Hatta Çapa Hastanesi'nde doğdum. 6 kardeşin en küçüğüyüm. Annem babam Rumeli'den, ikisi de Rumeli'den Fatih'e gelmişler. Dedelerim de aynı şekilde. Anneannem, babaannem çok göç sırasında yolda vefat etmiş. 24 yaşında vefat etmiş babaannem. Rumeli'den buraya göç ederken. Diğerleriyle elhamdülillah güzel, huzurlu bir hayatımız oldu bugüne kadar. Babam İktisat Ticari İlimler Akademisi'nde öğretim görevlisiymiş diyorum. Çünkü ben 11 yaşındayken 11 aylıkken vefat etmiş. Ben hiç görmedim babamı. Ama annem bizi 6 kardeşi hepimizi üniversite okuttu. Hepimizi yetiştirdi elhamdülillah. Hepimiz Fatih'te idik. Fatih'te yaşadık. Ben de doğduğumdan beri Fatih'teyim. Dedem, babamın babası, büyük baba denirdi bizde. Büyük babam Fatih'te birkaç fırını vardı. Fırın sahibiymiş daha doğrusu. Ben o günleri bilemiyorum. Şimdi de evlendim. 2 evladım var. Bir kızım, bir oğlum var. Kızım psikolog, oğlum mühendis. 2 torunum var. Damadım, gelinim. Elhamdülillah eşimle huzurlu bir hayatımız var. Dolu dolu Fatih'i yaşıyoruz. Elhamdülillah çok seviyoruz. Burada ölene kadar da burada yaşamayı arzu ediyorum, istiyorum. Manevi yönüyle, her yönüyle Fatih bize hitap ediyor. Biz Fatih'i seviyoruz, o da bizi seviyor herhalde. Bu şekilde ana hatlarıyla böyle. Çocukluğumun tamamı Fatih, Yavuz Selim, Nişancı'da geçti. Akrabalarımız bizim bitişiğimizde dayım, onun yanında teyzem olurdu. 3 ev yan yanaydık. Bahçelerimiz vardı. Çeşitli dut ağaçları, kiraz ağacı, incir ağacı ve sebzeler ekilirdi. Çok güzeldi o zamanlar. Fatih sessiz, sakindi. Hep evler tek katlı, 2 katlıydı bizim sokağımızda ve diğer yerlerde. Hatta biz Ispanakçı Sokak'ta İspanakçızadelerin bir köşkü varmış bizim bulunduğumuz yerde. Sonra bizim büyükler satın almışlar. O arsada 3 kardeş ev yapıldı. Herkes orada oturuyordu hepimiz. Ve çok güzel geçiyordu yani. Aramızda kardeşler, yeğenler, kuzenler, gelin, yengeler, halalar, teyzeler, huzurlu bir hayatımız vardı. Şimdi bakıyorum böyle en ufak bir şeyden problem çıkabiliyor. Biz hep beraber yaşar. Bir sofraya otururduk 10 kişi, 15 kişi. Zaman zaman, her zaman değil ama büyük teyzemizin evinde toplandığımızda çok neşeli, huzurlu, mutluyduk yani. Hiç sorgulamazdık. Yeter ki aile bir beraber olsun. O bize çok büyük huzur verirdi. Bahçemizde çok oynardık. Her türlü oyun oynardık. Yakan top, yerden yüksek derdik. Ağaca tırmanırdık, meyveler toplardık. Güzel bir çocukluğumuz geçti. Sonra Kur'an öğrenmeye giderdik Nişancı Camii'ne. O Ramazan geldiğinde de çok güzel günlerimiz olurdu. Kumrulu Camii'nde Hasan Efendi vardı. Hala da hayatta. Mukabele okurdu. Onu dinlerdik sabah namazından önce. Sonra da sabah namazını kılar evlerimize dağılırdık. Yaz'a geldiği vakit Ramazan günleri. Çok huzurlu, neşeli, keyifli çocukluk geçirdik elhamdülillah. İlkokulu Yavuz Selim İlkokulu'nda okudum. Hatta annem de orada okumuş. Ablamlar da, abimler de aynı okulda okudular. Lise ve ortaokul ve liseyi de Fatih Lisesi'nde okudum. Daha sonra üniversiteyi yine İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nde okudum. O da yine Fatih ilçe sınırlarında idi benim okuduğum zamanlar. Beyazıt'ta köşede şu an Su Ürünleri Fakültesi zannediyorum. Orada okudum. Severek okudum. İsteyerek okudum. Fakat 80 sonrası okulda kalma durumum vardı. Asistanlık ve daha sonrası için çok arzu ediyordum. Fakat 80 sonrası örtüp engeli beni o isteğimden alıkoydu. Maalesef okulda kalamadım. Hala içimdedir.
Ama daha sonraki yıllarda daha faydalı işler yapmaya çalıştım elhamdülillah. Kısmet diyoruz. İlkokulda aktif bir öğrenciydim ben. Hemen hemen yani kendi talebim olmasa da sınıf başkanlığı hep beni bulurdu. Çalışkan da bir öğrenciydim. Matematiğim çok iyiydi. Matematik dersini çok severdim. Sayısal dersleri çok severdim. Müfettişlerin falan takdirini almışımdır yani o yıllarda gelen müfettişlerin. Hatta bir tanesi demişti ki sen dedi çok iyi yerlere geleceksin, iyi bir üniversite bitireceksin. Bak ben eminim, kefilim falan demişti. Onu iyi hatırlıyorum. İlkokul 2. sınıftaydım. Spor faaliyetlerine katılırdım. Bir yüksek atlamada İstanbul birinciliğim ve İstanbul ikinciliğim var 5. sınıfta. Yine 100 metre koşuda, bayrak koşusunda İstanbul birinciliğimiz var. Yavuz Selim İlkokulu olarak kupa almıştık. Şu an kaybolmadıysa Yavuz Selim İlkokulu'nda müdür odasında duruyor idi. Sonra Fatih Çocuk Korosu, Feriha, soyadını şimdi hatırlayamadım. Asyalı mıydı? Çok iyi bir müzik öğretmeni vardı. Aynı zamanda Fatih Lisesi'nde müzik öğretmeniydi. İlkokullardan öğrenci seçer, çalıştırır ve radyo evinde şarkı söylerdik Fatih Çocuk Korosu olarak. Yani bunlar hiç hani ailemin bana desteği olarak veya şunu yap bunu yap diyerek yol açarak yapmadım. Ben hep kendim mesela Fatih Çocuk Korosu'na gidecektik radyo evine. Ben anneme söylediğimde sen hani bu kadar mı çalıştın, hani koroya bu kadar mı emek verdin diye şaşırmıştı. Yani böyle şimdi bakıyorum anneler çocukların elinden tutuyor, ite ite bir yerlere götürmeye çalışıyorlar. Biz kendimiz yapardık. Yani tabii şimdi de küçümsemek istemiyorum veya basitleştirmek istemiyorum şimdiki hayatı ama yani o da tabii ileriki hayatta bize özgüveni vermiş oluyor. Güzel bir şey yapmışlar yani. Annem 6 çocukla tabii babam yok. Bize çok ilgilendi. Bizim evimize girer anahtarı hiç bulundurmazdık üzerimizde. Çünkü annem hep evdeydi. Bizde çok ilgilendi. Allah razı olsun hiçbir zaman emeğine hakkını ödeyemem. Ama böyle hani şuraya da gidin, buraya da gidin, şunu da yapın. Bu şekilde çok fazla da teşvik görmedik yani. Kendimiz kendi çabalarımızla bazı yerlere geldik. Mesela Milliyet gazetesinin o zaman yarışma programı var, bilgi yarışma programı. Mesela ona katılırdım. Annem der, ona katıldın hadi falan. Takdir ederlerdi ama kendi kendimize de bir şeyler yapabilmiştik o yaşlarda. Ya herkes bu şekildeydi genelde. Yani ben 6 yaşına kadar tek katlı bir evde oturduk işte dayım, teyzemler yan yana. Daha sonra apartmana dönüştü ev. O zamana kadar hatırladığım kadarıyla bahçemizde güller, çeşitli meyveler, sebzeler her şey yetişirdi. Tabii apartman olduktan sonra bahçemiz küçüldü ve o özelliği kalmadı. Ama teyzemin ve dayımın bahçesi vardı. Ondan sonraki hayatımızda o bahçelerde geçti. Hamdolsun 6 kardeş yaşadık. Ablamlar, en küçük ben olduğu için ablamlar ben ilkokul 4'te falandım. 3'ten 4'e geçmiştim sanıyorum. Evlendiler. İşte abimler de üniversite okudular. Onlar da basketle ilgilenirlerdi. Böyle güzel, huzurlu bir hayatımız geçti. Evlendikten sonra da hamdolsun yine Fatih'te devam etti. Arkadaşlarımız da var Fatih'te oturan dostlarımız. Gidenler de var İstanbul'a, Fatih'ten dışarı çıkanlar da var ama İstanbul'da oturanlar da var, Fatih'te oturanlar da var. Onlarla beraber devam ediyoruz. Komşularımızın kızlarıyla görüşürdük. Tabii oynardık bahçede, sokakta da oynardık biz. Kar yağdığı vakit kayardık, bayağı ayakta kayardık yani kızakla falan değil. Bu kayak yapanlar gibi ayakkabılarımızla, kayan ayakkabılarımızı tercih ederdik, kayardık. Kar topu oynardık. Şimdiki gibi değil, çok kar yağardı bizim çocukluğumuzda. Arkadaşlarımızla da yazında yakan top işte farklı oyunlar oynardık. Çivi oyunu vardı. Çiviyi toprağa saplardık. Böyle yol oluştururduk. Bilmiyorum şimdi yağmurlu, nemli topraklarda çok güzel oynanırdı. Hatta dayımın kızıyla da pek oynardık onu bahçede.
Erkekler genellikle ayrı oynarlardı. Onlar futbol tercih ederlerdi. Biz kızlar daha farklı oyunlar tercih, evcilik çok oynardık. Biz komşularımızın, arkadaşlarımızın annelerine hanım teyze derdik. Geçen de onu fark ettim. Mesela Ayşe Hanım teyze, Ayşe teyze demezdik, Ayşe Hanım teyze, Nahide Hanım teyze, Macide Hanım teyze. Babalarına da İsmet Bey amca derdik. İsmet amca demezdik. Yani o şu an dün akşam dikkatimi çekti. Öyle bir mevzu oldu. Baktım ben hani bey amca, hanım teyze dermişiz. O da güzel bir alışkanlıkmış. Yani bizim hep İstanbul'un yani Rumeli'den göçmüşler çok vardı. İstanbul'un yerlisi diyebileceğim. Yani çok bir kere Müslümandı sokağımızda oturanlar ve yani İstanbullu diye biliyorum ben. Mesela Kayseri'den gelen vardı tek tük. Başka da bilemiyorum yani. Bir arkadaşım vardı mesela komşumuz. Dedesi hatta Fatih Camii imamıydı. Kamil Efendi derlerdi. İlkokul, ortaokul, lise arkadaşım. Diğerleri de aynı şekilde. Fatih yani öyle o şekilde biliyorum. Öyle farklı bir yerden gelen kimseyi pek hatırlayamıyorum. İlkokulu bitirdikten sonra hemen karşısındaki Fatih Kız Lisesi'ne geçtim. Üniversite okumayı, hatta tıp okumayı düşünüyordum ama işte çeşitli sebeplerden dolayı olmadı. Yani kazanmış olmama rağmen olmadı. Sonra liseye geçtik. Aynı şekilde devam ettik. Çok severek okudum. 50 kişilik, 55 kişilik sınıflarda okuyorduk ama eğitim hakikaten çok güzeldi Fatih Lisesi'nde. Ben lise 1'deyken 55 kişilik sınıftan 35 kişi sınıfta kalmıştı. Ve biz 19-20 kişi sınıf geçmiştik. Ve hep elhamdülillah takdir ve teşekkürle geçmişimdir. Teşekkür azdır, hatta takdirle geçmişimdir. Çünkü çok seviyorum okumayı, hala çok seviyorum. Ve lise 2'ye geldiğimizde bizim yabancı dilimiz Fransızcaydı. Almanca ile birleştik. 20 aşağı yukarı 40 küsür kişiydik. Yine bir kısım öğrenci kaldı. 3. sınıfa lise 3'e geçtiğimizde de İngilizceyi de bize karıştırdılar. Yani bir 15'er 16'şer kişilik gruplardı. Bir sınıfta 3 dil vardı. O sınıflarda ayrılıyorduk. Ve bizim sınıfta üniversiteyi kazanmayan kimse yok gibiydi. Herkes üniversiteye girdi bir şekilde. Hem de dershaneye de mesela ben dershaneye hiç gitmedim ama okuldaki her branşın öğretmeni bizi üniversiteye hazırladı. Çok iyi bir eğitim aldık. İlkokulda da aynı şekilde, ortaokul, lisede de aynı şekilde temelimiz çok kuvvetli yetişti. Yani ortaokul son sınıftan itibaren 74 senesinde Hanımlar İlim ve Kültür Derneği kurulmuştu Haseki'de. Daha sonra gerçi Haseki'ye geçti birkaç sene sonra. Orada bir Bayrampaşa Medresesi vakıflardan kiralandı sanıyorum. Orada Hanımlar İlim ve Kültür Derneği vardı. Hafta sonlarını orada geçirdik. Cumartesi sabahtan giderdik. Akşama kadar işte derneğin kurucuları da Fevziye Nuroğlu, Gülsen Ataseven, Meliha Yalçıntaş, Mukaddes Çıtlak, diğer unuttuğum ablalarım varsa afflarına sığınırım. Bu ablalarımızla bu dernek kuruldu. Hanımların kurduğu bir dernek ve hanımların maddi manevi desteğiyle gelişmiş olan bir dernek. Buralarda cumartesi öğlene kadar çeşitli eğitimler alırdık. Hatta spor faaliyetleri vardı, nakış vardı. Herkes sevgisine, isteğine bağlı olarak hobi gruplarına katılırdı. Mesela ben judoya katılmıştım o dönem içinde. Öğleden sonra da Ayhan Songar, Nevzat Yalçıntaş, Süleyman Yalçın, Ergun Göze, Ahmet Kabaklı, şu an aklıma hatta İsa Yusuf Alptekin, Doğu Türkistan'ın büyüklerinden de 2 kere gelmişti. Onu dinlemek nasip oldu. Onların seminerlerine katılırdık ve bize çok şey kattığını düşünüyorum. Yarışmalar yapılırdı. Kandillerde, Ramazanlarda
günün anlam ve ehemmiyetiyle alakalı programlar yapılırdı. Milli manevi değerlerimize sahip çıkmayı elhamdülillah ailemizden de öğrendik, orada da pekiştirdik. Çok faydalı hala devam eden bir dernek. Hala var Fatih'te Kandil'le trafik tıkanır Kadir Gecesi. Herkes camilere gider. Biz Kandiller'de camiye illaki giderdik. Bayramlarda da akraba ziyaretlerimiz olurdu. Hatta Nişancı Camii'nin arka tarafında boş bir kısım vardı. Orada bayram yeri kurulurdu. Bayram yerine küçükken çok giderdik. Biraz böyle ortaokula falan geldiğimizde zaten bitmişti, yani kalkmıştı, gelmiyordu artık. Ama bir 5-6 sene ben çocukluğumda hatırlıyorum. İlkokul çağlarımda o bayram yerine giderdik. Kayık salıncaklar vardı. Büyük salıncaklar, küçük salıncaklar, atlı karıncalar. Onlara binerdik. Çok dolu dolu vakit geçirdik. Büyüklerimiz harçlık verirdi. Ellerini öperdik. Mendil verilirdi. Şeker verilirdi. Güzeldi. Ailece toplanıp kahvaltı, bayram kahvaltısı illaki olurdu. Çok fazla onları, yani çok yoğun bir şey olmuyordu. Çok büyük gelenekler yoktu sünnet ve düğünlerde benim hatırladığım kadarıyla. Aile içinde, yakın çevre içinde yapılır. Yani böyle hani bazı yerlerde 3 gün, 3 gece, 5 gün, 5 gece falan gibi bazı seremoniler vardır. Bizde işte şu an neyse o idi. Ekstra bir şey yoktu benim küçüklüğümde de. Üniversite okurken tabii biz kimya fakültesi, aslında fen fakültesi, soldan fen fakültesi, sağdan edebiyat fakültesiyle birleşik. Fakat o ara kapıları kapamışlardı o dönem içinde ve geçiş kısıtlanmıştı. Dolayısıyla olaylara çok fazla girmedi kimya fakültesi. Toplu İslam Üniversitesi'nin kapandığı dönemlerde kapandı sadece. Biz 100 kişi falandık sınıfta. Yani toplam okul 4 sene olduğu için, yani bir 400 kişi, hadi gelmeyenlerle 350-400 kişi en fazla. Ve o kontrol edilebilir, mekanda çok geniş değildi. Kontrol edilebilir bir durumdaydı. Onun için en az etkilenen bizdik ve hiç sene ve dönem kaybetme söz konusu olmadı. Ama Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi çok geniş ve geçişleri, kaçışları, saklanışları mahal verdiği için, öyle bir imkan sanıldığı için oralarda daha çok olaylar olur. Yani böyle fakülte olarak bazında kapanmalar olurdu. Ama biz de okuyabildik yani. Ama tabii çok şeye şahit olduk. Yemekhaneye giderdik. Yemekhanede hemen taşlamalar başlardı. Yani resmen taş atarlardı. Kavga çıkardı. Çekinirdik yemekhaneye gitmeye. Okulun kantinine bir şeyler gelirdi veya yakın çevredeki yerlerde öğlen ihtiyacımızı, yemek ihtiyacımızı karşılardık. Mescit yoktu mesela okulumuzda. Bizim karşıda küçük bir mescit vardı. Hemen karşıya geçtiğimizde. O arada ismini şimdi hatırlayamadım. Oraya giderdik öğle namazlarını kılmaya. Eğer laboratuvarlarımız uzun sürerse ikindileri kılmaya. Okulda mescit, abdest alma imkanı da yoktu. Ama çekinmeden ben zaman zaman lavabolarda abdest alırdım. Tabii bu bazı kimseleri rahatsız ederdi ama elhamdülillah hiç yani gocunmadık bundan. Ben çok kısa bir süre gazlı içeceklerde çalışma imkanı buldum. Ondan sonra zaten hemen evlendim okulumla birlikte, bitimiyle birlikte. Hatta 2 dersim vardı. Evlendikten sonra o 2 dersi verdim. Hemen bir kızım dünyaya geldi. Oğlum daha sonra dünyaya geldi. Onlar büyüyene kadar ben özel ders çok verdim. Fizik, kimya, biyoloji, mühendislik olduğu için biyolojiden ziyade matematik, fizik, kimya. O zaman açık liseler yoktu. Öğrenciler dışarıdan liseyi bitirirlerdi. Dışarıdan bitirmek isteyen öğrenciler bize gelirlerdi. Bazen ben giderdim. Çocuklarıma mesela ders verdiğim öğrencilerin anneleri bakardı. Ben de öğrencilerle yani toptan bir ders yapar. Hatta Türkçe, tarih, coğrafya bile yaptığımı hatırlıyorum. Onlara yardımcı oluyordum. Liseyi bitirmeye vesile oldum. Çok öğrencim oldu. Sonra mesela kimi doktor oldu, kimi mühendis olan derler ya, ne doktorlar ne mühendisler oldu evlatlarım. Yani hala da şu anda birçok öğrencim var. Daha sonra Şefkat Koleji'nde yönetici, idareci ve öğretmenlik yaptım.
Bir 20 senede orada bulundum. Orada da güzel öğrencilerim var. Hala da irtibat halindeyiz. Sağ olsun geçen de bir hastaneye gitmem gerekti. Baktım göğüs hastalıkları uzman olmuş öğrencim. Hatta yan dalda alerji üzerine tam benim hastalığımla paralel. Hocam dedi, hemen dışarı çıkınca sıra bendeydi. Aldı beni götürdü, tahlillerimi yaptı da her şeyimle ilgilendi sağ olsun. Çok mütehassıs oldum tabii öyle bir şeyle karşılaşınca. Hamdolsun güzel şeyler yapmak nasip etti Allah bizlere. Şirinevler'deydi. Şirinevler'de orada bir ablamız vardı. Onun referansıyla orada bulunmuştum. Çok kısa bir süre oldu. Sonra işte evlilik derken bu özel derslere kayma oldu. Ama şöyle bir şey var, ben okul sırasında pedagojik formasyon almıştım. Fıtratım benim öğretmenliğe daha uygunmuş. Çok severek yaptım öğretmenliği ve idareciliği. Gençleri çok seviyorum. Hala hazırda 5 senedir de Uluslararası Öğrenci Federasyonu misafir öğrencilerimiz diyoruz. 200 bin, 300 bine yakın öğrenci var Türkiye'de. Yurt dışından gelen 50 küsur ülkeden. Onların her şehirde bir derneği kurmaya çalışıyoruz. Aşağı yukarı bir 50 şehirde var. Ve bunların federasyonunun bayanlar cenahının yönetim kurulundayım. Şu an eğitimle ilgileniyorum. Bu da çok güzel bir şey. Hani dünyaya açılıyorsunuz. Dünyada ismini duymadığınız ülkelerin öğrencileriyle birlikte oluyorsunuz. Onların problemleri, güzelliklerini paylaşıyorsunuz. Aslında hani ümmet bilinci de burada yaşatılıyor bize bu sayede. Güzel şeyler var. Bunlara şahit olmak da beni çok mutlu ediyor. Çocukluğumda küçük köye pikniğe gittiğimizi hatırlıyorum. O kadar. Vatan Caddesi'nin hemen arkasında, yani şu an Kazıklıbağ denirdi o zaman. Şu an isminin ne oldu, yani hangi yere tam tekabül ettiğini bilemeyeceğim, söyleyemeyeceğim. Oralarda piknik vardı. Hatta Vatan Caddesi'nde bu Akgün Otel'in arsası babamları, dedemlerden kalma bize kalmıştı. Orası tarlaydı. Domates, salatalık, işte efendim patlıcan, kabak, biber ekiliydi. Oraya giderdik. Oraya çok yakın, o Edirnekapı Yurdu'nun orada herhalde bir futbol sahası vardı. Orada abimler işte top oynarlardı. Biz de orada piknik yapardık. Orada bahçıvan vardı, oraları ekip biçen. Bize domatesler, işte salatalıklar falan getirirdi. Oraya pikniğe giderdik. Çok iyi hatırlıyorum. Taze soğanlar, o tat da hiçbir zaman gitmiyor damağımdan. Böyleydi yani, pikniğimiz bizim buydu. Bir de Heybeliada'ya çok giderdik ailece. Çam limanına teyzemler, dayımlar, böyle bir 15-20 kişi en az toplanır. O vapurla giderdik. Orada denize girerdik, oynardık. Affedersin, eşeklere binerdik. Çok bilmişliğim var. Kayığa binerdik. Öyle bir hafta önceden konuşmaya başlardık. Bizim için çok büyük bir şeydi. Çok kolay mutlu oluyorduk biz. Bir hafta önceden başlar, bir hafta sonra da devam ederdi. Nasıl yaptık, nasıl gittik, nasıl ettik. Sonra zaten tekrar bir gidişimiz olurdu. Bir yazın 5-6 kere giderdik ama bizim için çok büyük bir geziydi o. Pek gitmezdim ben, yani gitmezdik daha doğrusu. Hatta annem derdi, yani öleceğiniz yere gitmeyin. Ölme ihtimaliniz olacağı yere gitmeyin. Her yerde ölebilir insan. Sinemada ölmek istemiyorum derdi annem bize. Öyle derdi yani, bilmiyorum. Ben Birleşen Yollara gittim. Efendim birkaç böyle daha dini filmler vardı. Onlara gitmişimdir. Daha sonra bir iki tiyatroya gitmişliğim de var. Tiyatroyu daha çok severdim. İlkokulda da giderdik tiyatroya. Fatih Tiyatrosu'na giderdik. Birkaç kere de şeye gitmiştim. Şimdi hatırlayamadım gözümün önünde ama özel tiyatroya gitmiştim. Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'na gitmiştim birkaç kez. Böyle dengeli, ölçülü ve güzeldi, kaliteliydi.
Gazanfer Özcan'ın tiyatroları. Ona gittiğimi hatırlıyorum. Abimle gitmiştik. Abimler basket oynardı. Basket maçlarına giderdik. Ailece de güzel vakit geçirdiğimiz için çok fazla da dışarıda bir şeyler yapmaya gerek duymazdık. Nişancı Camii'nde Kur'an dersine giderdik. Orada Kur'an'ı öğrenmiştik. Hatim Dua benim Nişancı Camii'nde olmuştu. Valla Fatih'te pek yemek yenecek bir yer yoktu benim küçüklüğümde. Bir Yeşil Rize vardı, pastane. Yavuz Selim'den Karagümrük'e giderken sol tarafta. O uzun süreler kaldı. Orada bir prenses pasta vardı hatta. İlk yani bildiğimiz ve sevdiğimiz, güzel sevdiğimiz bir pastaydı. Prenses pasta alırdık. O bizim için büyük bir ikram olurdu yani. Sonra mesela onu alır komşularımıza giderdik. Prenses pasta yemek çok büyük bir şeydi. Yuvarlak bir pastaydı. Şöyle 2 santim kalınlığında çikolatayla kaplı. Çevresi de Hindistan cevizle kaplıydı. Sonra bir de Çukur Muhallebici vardı. O da Yavuz Selim'i geçtikten sonra ki bir sokaktan aşağı inerken köşedeydi. Yemek olarak tavuklu pilav, tavuk suyu çorba, tavuk göğsü, işte kazandibi o tip şeyler vardı sadece. Böyle boza değil pardon, salep vardı. Karlı gecelerde oraya giderdik. Yazın tavuk göğsü yenirdi, kışın da salep içilirdi. Oraya giderdik. Vefa bozacısına bazen karlı günlerde gidilirdi. Başka da bir şey yoktu yani yemek. Ancak böyle ailece önemli bir yemek olursa Konyalı lokantasına gidilirdi. Sirkeci'deki. Onun dışında Abdullah Efendi herhalde. Yani ben en çok Konyalı'yı biliyorum. Böyle gitmemiz gereken bir yemek olursa orada olurdu. Onun dışında da hatırlamıyorum. Sonra hani bir 80'li yıllardan sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Fatih'te 1-2 yer açıldı. Onun dışında da bugüne gelindi. Barbaros yoğurtçusu, ben ilkokuldan itibaren biliyorum Barbaros yoğurtçusunu. Akşemseddin'den aşağı inerken o halihazırda hala devam ediyor. Kalitesinden de ödün vermeden. Evet, dedemin fırınıymış. O ben doğduktan sonra herhalde devretmiş. Babam da orada bulunmuş. Üniversite okurken akşamları dedeme yardım edermiş. Dedem Rumeli'deyken defterdarmış. İyi bir vasıflı bir görevi varmış. Burada ama ticaretle uğraşmış. İşte çeşitli arsalar almış. Canlı hayvan ticareti yapmış. Ve 4 tane galiba Fatih'te fırını varmış. Yine büyüklerimden öğrendiğim kadarıyla ama en son nişancı fırınına kadar devam ettirmiş. Sonra bir Hasan Efendi vardı. Ben çocukluğumda biliyorum. Ona devretmişler fırını. Öyle bir geçmişimiz de var. Yani çarşamba pazarından sebze malum alırdık. Hala geniş pazar yine çok genişti. Kıyafet içinde Fatih'e giderdik. Daha böyle nişanlı, abiye kıyafetler Fatih'te yoktu. İstiklal Caddesi'ne giderdik. Hani ben mesela nişanlık kıyafetimi İstiklal Caddesi'nden almıştım. Onu iyi hatırlıyorum. Oralara giderdik. Gelinlik için işte böyle abiye kıyafetler için daha lüks. Mesela pardüsü yoktu Fatih'te. Yani anneannelerimizin giydiği pardüsüler vardı, başörtüler vardı. Pardüsü almak için de İstiklal Caddesi'ne veya Nişantaşı'na falan giderdik. Pardüsü, başörtü için de oralara giderdik. Yani tabii çok samimi ve güven üzerine kurulan bir şeydi. Bizim bir bakkalımız vardı, Ali abi. Sağ olsun çok iyi bir insandı. Biz alırdık mesela, annem derdi git al. Bize para verirdi bize, alırdık. Üzerine hemen aynen getirirdik eve. Bazen mesela camdan sesli annem al derdi. Ben giderdim. Ali abi bana verirdi. Ali abi evet eve getirirdim. Annem derdi ne yaptın? İşte Ali abi para vermeden verdi. Çabuk al bu parayı götür onu da ver. Öyle olmaz falan derdi bana. Yani güven üzerine kurulan bir şey vardı. Herkes birbirini tanıyordu zaten. Kiracılar da uzun süre otururdu. Böyle
Ve belliydi, aileleri belliydi, kim olduğu, ne olduğu belliydi ailelerin. Güven üzerine bir beraberlik vardı esnaf ve komşular arasında. İyi bir beraberlik vardı. Maltat Çarşısı tabii bizim Fatih Camii'ne çok giderdik. Yolumuzun üzeri. Tam direkt oradan karşıya ev Nişancı'dan dümdüz yürüdüğümüzde Malta Çarşısı. Malta Çarşısı yine böyleydi yani. Biraz daha küçüktü. Her şey vardı. Balık, sebze, meyve, yufka, yine tereyağlar aynı şekildeydi. Biraz daha küçüktü ama hep aynı şekilde vardı Malta Çarşısı. Güzeldi, kaliteliydi. Malta'ya gidiyorum derdi. Her şey bulunurdu yani Malta Çarşısı'nda. Bir oraya gidince her şeyi alır dönüverdi büyüklerimiz. İşte Fatih Camii'ne çok sık Ramazan'da iftara giderdik biz Fatih Camii'ne teyzemle, genellikle büyük teyzemle. Yanımıza işte yumurta, böyle peynir, zeytin falan aperatif şeyler alırız. Orada iftar eder. Vardı da böyle birkaç gelen. Sonra teravih kılar. Eve dönerdik. Yine Nişancı Camii'ne teravihe giderdik. Kumrulu Camii'ne de yine Hasan Efendi'ye sabah namazında biraz evvel de bahsettim. Mukabeleyi dinler, sonra sabah namazını kılar. Eve dönerdik. Hatta Fatih Camii'nde, Nişancı Camii'nde, eski Kılıçdaroğlu Paşa Camii'nde, Dülgerzade Camii'nde büyüklerin, yani büyük hocaların diyeceğim, vaazları olur. Biz ilkokul, ortaokulda bu vaazlara hatta okula gitmeden annelerimiz, ablalarımız bizi bu vaazlara götürürdü. Dikkatlice dinlerdik. Eski İstanbul Müftüsü Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, onun abi Abdullah Güzel Yazıcı, çok kıymetli kimseler. Mehmet Zahid Kotka Hazretleri, Gönelli Mehmet Efendi, Şaban Efendi vardı, Mahmud Efendi. Bunların biz vaazlarına çok giderdik. Pazartesi Nişancı Camii'nde Mahmud Efendi Hazretleri vardı. Cumartesi günü Gönelli Mehmet Efendi vardı Nişancı Camii'nde. Cumartesi öğleden sonra Şeref Bey vardı. Fahri Hoca vardı Adalar Müftüsü Kemalpaşa Camii'nde. Hep bunları devamlı her hafta rutin giderdik. Ve çok temel bilgilerimizi, ilmihal bilgilerimizi buradan öğrendik ve hiç sıkılmazdık. İlyas Efendi vardı, İlyas Vanlıoğlu. Yine Perşembe günleri öğleden sonra Nişancı Camii'nde. Bunların sohbetlerine giderdik. Küçükken ellerini öperdik. Hatta Gönelli Mehmet Efendi ben elini öper, Nur ol kızım derdi. Benim adım da Nurdan diyorum. Nereden biliyor benim adım Nurdan olduğunu derdim. Çok dualarını aldık. Elhamdülillah. Cerrahi Tekkesi'ne iftar olurdu. Bazen giderdik, ablam, teyzem, iftara giderdik. Sonra zikirler olurdu. Onlara da katıldığımızı hatırlıyorum. Yani çok fazla olmasa da nadiren giderdik Cerrahi Tekkesi'ne, evet. Ulaşım için otobüs kullanırdık. Çoğunlukla da yürürdük. Ya büyükler de yürürdü. Minibüsler vardı içinde, bu sur içinde. Onları da kullanırdık ama ablam mesela Şehremin'de otururdu. Fatih'ten Şehremin'e kadar yürüyerek giderdik biz. 70 yaşında teyzem vardı, o dahi yürürdü. Ve ben yani büyüklerimden, teyzelerimden, işte daha büyüklerimden, komşularımdan hiç diz ağrısı nedir duymadım yani. Şimdi çıktı diz ağrısı. Herkes yürürdü. Cerrahpaşa'da mesela akrabalarımız vardı, onlara yürünürdü. Şehremin'e yürünürdü. Beşiktaş'ta teyzem otururdu ve akrabalarımız vardı. Oraya binerdik. Hatta anneannem Beşiktaş'ta akrabalarımıza gittiğimizde yatıya gidermiş. Gidip tabii uzak yol. Gidip bazen yürürlermiş de yani oraya kadar. Yürüdükleri de olmuşmuş. Benden önce. Orada yatıya kalır, birkaç gece kalır. Ondan sonra geri dönermiş. Benim gençliğimde de ortaokul, lise yıllarında arkadaşlarımın bahçeli evlerde yazlıkları vardı. Yani şimdi gülesi geliyor insanın ama gerçek bu. Bahçeli evlere, ki şu an hemen bahçeli evlerin girişini yani birkaç kilometre ötesinde yazlığı vardı. Şu anda apartman tabii, her şey çok farklı bir şekilde. Orada yazlığa giderlerdi Fatih'ten.
Böyle halılar kalkar, perdeler kapatılır, eşyalar toplanır, koltukların üstleri örtülür ve bahçeli evlere bahçe içinde ağaçların arasında yazlığa gidilir. 3 ay orada kalınır. Fatih'e zar zor gelirler, yani böyle çok ihtiyaç olduğunda gelirler. 3 ay sonra tatil bitiminde, yaz bitiminde tekrar oralar kapatılır. İşte yazlık sezonu biter ve Fatih'e dönülürdü. Yani bu bir yaşanmış lise yıllarında, ki bu 75-76 yıllarında olan bir olay. Vapur, tabii Üsküdar'da annemin arkadaşı vardı. Çok binerdik vapura. Üsküdar'a giderdik annemin arkadaşına. Bir de Heybeliada'ya giderken çok binerdik. Vapura çok kullanırdık vapuru, evet. Hiç hatırlamıyorum yani, fabrika olarak hiç, genel yerleşim merkezi. Belki biz çok fazla çıkmazdık. Hani sokağımızdan veya yakın çevreden. Belki onun sebeple. Bir tek teyzemler, eniştemlerle Fener Balat'a inerdik, deniz kenarına. Oradan otururuz. Biraz deniz kenarına bir şeyler götürürlerdi. Onları yeriz, simit yeriz. Sonra balık alırdı eniştem. Oradan geri dönerdik. İlkokuldayken bizi Murat Molla Kütüphanesi'nden ödev yapmak için, veya ortaokul lisedeyken ödev verirlerdi. Bize Murat Molla Kütüphanesi'ne gitmişliğim var. Orada çalıştığım zamanlar oldu. Millet Kütüphanesi'ne gitmişliğim var. Orada da bazı zamanlar ders çalışıp veya araştırma yapmışımdır. Mehmet Ağa Hamamı vardı. Ona pek yani sadece var olduğunu biliyorum. Onun dışında camilere zaten hep giderdik. Nişancı Çeşmesi vardı. Eskiden şimdiki gibi sular akmazdı malum. Gerçekten Nişancı Çeşmesi Fatih Nişancı Camii'nin tam karşısındaydı. Oradan bütün o sokakta oturanlar su taşırdı. Yani güğümler vardı, bakır güğümler, naylon işte bidonlar. Onlarla eve su taşırdık. Çok su taşımışımdır yani. Birçok kimse, herkes taşırdı. Eğlence yapmıştık zaten bir noktada çok küçükken. Sonra büyükler abiler falan taşırdı. Biz küçükken öyle bir neşe olsun, çeşitlilik olsun diye taşıdık, ama sıraya girilirdi yani su taşımak için. Nişancı Çeşmesi hali hazırda da var. Hemen onun yanında da Keskin Dede'nin haziresi var. Orayı da hep ziyarete giderdik. Biz hatta dayımın kızıyla gider, okur, sonra geri dönerdik. Özellikle yağmurlu havalarda nedense gider okur, ruhuna Keskin Dede'nin türbesi böyle bir demirle, yeşil demirle çevriliydi. Oraya gider, onu ziyaret eder, eve dönerdik. Yani şu an oturduğum yerden memnunum, çünkü çocukluğumda oturduğum yer çok değişti, çok farklılaştı. Yani o eski tadı, eski komşuluk kalmadı. Çünkü annem de orada devam etti. 29 sene önce vefat etti annem. Şu anda zaman zaman hani yolumuz düşüyor, ama şu anki evimi, mahallemi, sokağımı tercih ediyorum. Okumuş Adam Sokak'ta ikamet ediyoruz şu an. Daha eski komşuluğun var olduğu bir sokak o konumda. Eski Fatih'i hatırlatıyor yani. Kalabalıklaştı tabii ve çeşitlilik oldu. Kimse kimseyi tanımaz oldu. Ben geçmiş mahallemden bahsediyorum. Çocukluğumda geçen, evlenene kadar geçen olan mahallemden. Ve şu an yani çok sıcak gelmiyor bana orası. Ama şu anki sokağımda çok fazla değişiklik. 30 sene oldu buraya taşınalı biz. 30 senede çok fazla, çok büyük bir değişiklik olmadı. Yine birçok komşum var. Yine oranın yerlisi bir 50 senelik, 60 senelik komşularımız var. O bakımdan şu anki sokağımda çok fazla değişiklik olmadığını düşünüyorum, görüyorum. Yöresel derken bir Fatih'in, meşhur Fatih sarması vardır. Çocukluğumdan beri bilirim. Şöyle yuvarlanarak, hamur pişirilir, yuvarlanır. Arasında kayısı marmelatı konup şerbetlenir. Hafif bir tatlıdır. O eskiden beri bildiğimiz bir tatlı. Fatih yöresine ait benim bildiğim bu. Ama memleketten, bizim Rumeli'den gelme biryan dediğimiz soğanla işte tereyağı kavrulur. Et suyuyla pilav pişirilir.
Sonra etler iri iri, genellikle koyun etler tercih edilir. Ha, biraz nane konur pilavın içine. Pişerken kavrulurken hatta üzerine etler konur, fırına konur. Bir yan denir. O böyle toplanıldığı vakit yapılan yemeklerden, önemli yemeklerden biridir. Bir de ıspanaklı böreğimiz çok meşhurdur. O da yine yapılan ve olmazsa olmaz yemeklerimizden. Onun dışında çok fazla hatırlamıyorum yani böyle aileden illa şu yemek yapılır diye bildiğim bir şey yok. Babamlar, dedemler Rumeli'den buraya göç ettiklerinde orada biraz evvel de bahsettim, defterdarmış dedem. Burada ticaretle uğraşmış ama babam işte ilkokul, ortaokul derken üniversiteyi burada okumuş. O dönemlerde babamlarla birlikte buraya gelen babamın dayısı Yusuf Efendi Yıldız Sarayı'nın imamıymış. Orada Yıldız Sarayı'nın padişah imamlığı yapmış. Ben çok küçüktüm, çok küçüktüm. 4-5 yaşındaydım. Kendisini gördüm. Beşiktaş'ta otururlardı. Bir kızı vardı, Reyhan abla derlerdi büyüklerimiz. Benden çok büyük, rahmetli oldu. Onun evine gitmiştik ve onlarda görmüştüm ben dayıyı, büyük dayı derdik. Büyük dayıyı Hafız Yusuf Efendi. Evlerinde saraydan hediye edilme bardaklar, örtüler ve objeler vardı, güzel şeyler, antika eşyalar vardı. Dikkatinizi çekerdi. Fincanlar, çok güzel böyle abajur, avize gibi şeyler vardı yani hatırladığım kadarıyla. Böyle cam üzerine zümrüt rengi, yakut rengi taşlarla bezenmiş objeler vardı, cam eşyalar vardı. Onu biliyorum, iyi biliyorum. Ayrıca annemin de dayısı yine Rumeli'de, memlekette Şeyh Hüseyin diye anılırmış. Onun da tekkesi varmış. Hatta kuzenimin oğlu oralara gitti ve o tekkeyi buldu. Şeyh Hüseyin dayı. Anneannem de anlatırdı. Biz çok küçükken derdi anneannem orada Ramazanlarda, bayramlarda, kandillerde büyük ocaklar kurulur, aşureler kaynar, etli pilavlar yapılır ve herkes il dışından, şehir dışından, ülke dışından kimseler, misafirler gelir, orada zikir yapılırdı derdi anneannem. Ben de yine anneannemi 5-6 yaşındayken kaybettim ama oradan hani büyüklerime intikal eden sözler, biz de onların sözleriyle biliyoruz bu olayları. Böyle bir anne ve baba tarafından böyle bir şeylik var, güzel geçmişlik var. Babamın dayısı Fatih medreselerinde okumuş uzun yıllar. Eşimin de dedesi ve dedesinin babası Fatih medreselerinde uzun yıllar kalmış. Muhtemelen aynı devirlere, aynı dönemlere geliyorlar sanki. Öyle bir ortak tarafımız da var eşimle. Yani büyük dayımlar zaman zaman görüştükleri bazı kimseler vardı ama yine kuzenimin diğer bir oğlu araştırma yapmıştı ve orada dedemin kardeşinin torunlarıyla bulmuş. 3 sene kadar önce buraya, yani kardeş kuzenleri buraya geldi. 2 kardeş, benim dedem ve onların dedesi, orada benim dedem buraya göç ediyor. Onlar orada kalıyorlar. Onlar orada devam ediyorlar, işte torunlar oluyor. Biz de burada yaşıyoruz. Böyle karşılaşınca, bir şekilde buluşunca buraya geldiler ve mesela benim teyzeme, dayıma, büyüklerime, dedeme çok benzeyen kuzenler vardı. Çok şaşırmıştık. Çok böyle bir kaynaşma oldu. Yine bir başka kuzenim de bir şekilde burada karşılaşmıştık kuzen çocuğuyla. Ondan sonra bir daha zaman zaman mesajlaştığımız oluyor ama onlar Türkçe bilmiyorlar. Biz Arnavutça ve Makedonca bilmiyoruz. Dolayısıyla anlaşmakta güçlük çekmiştik. Benim dilim Fransızca, yabancı dili Fransızca, İngilizce olanlar aralarında anlaşmışlardı. Yine böyle zaman zaman mesajlaşırız.
Fatih'te eskiden bir de yaş faktörü var. Çocukken Fatih'teydim. Orada hem oynardık, çok sık komşuların evine gitmezdik ve haber vermeden gitmezdik. Çat kapı yoktu bizde. Hani kapıyı çal geldim yoktu. Hep haber verirdik. Karşı komşumuz bile olsa müsaitseniz kahve içmeye geleceğiz. İşte bir saat sonra, yarım saat sonra söyler. O şekilde gider gelirdik. Ve ikramlar mesela ben hatırlıyorum. Çay yapılır. Çayın yanında bisküvi vardı. Böyle hali hazırda da var olan. O ilk bisküvi kare ve dikdörtgen şeklinde olan bisküvi. O ikram edilirdi. Genelde günü olurdu annemin ilk çarşambası. Orada da mesela pasta çok böyle hani özel olurdu o. Pasta ve limonata ikram edilirdi. Onu hatırlıyorum. Özel günlerde. Günlük hayat olarak şu an mesela alışverişi telefonla yapıyoruz veya çocuklar söylüyorlar kapıya geliyor. Daha önceki tabii çok farklı bir şeydi. O da 5 yıl kadar önce başkan olan arkadaşımla vasıtasıyla aynı zamanda Şefkat Koleji'nde velimizdi. Onun vasıtasıyla UDEF'e katıldım. Çok güzel bir grup, arkadaş grubuyla beraberim. Nitelikli, kaliteli bir grup. Onlarla uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye adaptasyonu, işte onların burada verimli çalışması, okuması ve buradan gittiğinde bir şeylere sahip olarak donanımlı şekilde gitmesini sağlamak için bir kuruluş. Zaman zaman dernek idarecilerine hizmet içi eğitimde verme durumumuz var. Zaman zaman da öğrencilerle yüz yüze beraber olma durumumuz var. İstanbul'da 2 dernek var. Hanımlar cenahında Sefire-i Alem ve Mihrimah karşı tarafta. Sefire-i Alem bana çok yakın olduğu için zaman zaman faaliyetlerine katılıyorum. Zaman zaman da tüm Türkiye'deki öğrenciler ya da İstanbul'daki uluslararası öğrencilerle birlikte program yapıyoruz. Derneklerde üniversite hazırlık programları var. Ülke tanıtım programları var. Çeşitli burslar var. Burs mülakatlarında bulunuyoruz. Hak eden ve gerçekten ihtiyacı olan ve iyi çalışma yapan öğrencilerle burs temini oluyor. Gönüllülerimiz var. Onların katkılarıyla bunlar sağlanıyor. Türk öğrenciler de var zaman zaman bu adaptasyonu sağlamak noktasında yardımcı olan. Ama yabancı öğrencilerimiz, yabancı demiyoruz biz onlara, uluslararası öğrencilerimiz ya da misafir öğrencilerimiz diyoruz. Onların gerçekten çok farklı ihtiyaçları ve çok farklı güzellikleri ve problemleri var. Onlara şahit olmak, onları yakından takip etmek ve onlara faydalı olmak çok iyi geliyor. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah çok daha faydalı olmak niyetindeyiz. Ümidiyle çalışıyoruz. Afrika'nın birçok ülkesinden, yani bazı ülkelerin isimlerini dahi bilmiyordum. Bu benim belki eksikliğim. Ve eve harita aldım. Türkiye dünya haritası. Dünya haritasında ülkelere bakıyorum. Müslüman olmayan da var, Müslüman olan da var. Zamanla İslam'la şereflenen öğrencilerimiz var. Balkanlardan öğrenciler var. Afrika'dan öğrenciler var. Türkiye ülkelerden çok öğrenciler var. Bir de Asya, Alt Asya. Yani Filipinler'den, Endonezya, Malezya, buradan çok öğrencimiz var. Mesela bir öğrencimiz var Aceh'teki tsunami'ye yakalanmış. 5 kardeş ve anne baba vefat etmiş. 5 kardeş kalmış. Tsunami'den kaçtık diye anlatıyordu. Ve ağaçların üstünde böyle o kadar insanların hani kullanmak istemiyorum. İnsanlara ait bazı şeylere görmeye şahit
gördük, şahit olduk dedi. Biz canımızı kurtardık ama annemiz babamızı bilmiyoruz ne şekilde vefat ettiklerini. O öğrencimiz burada vardı. İlahiyat bitirdi. İnşallah açığa gidip orada faydalı olmak da niyeti inşallah olur. Filipinler, Endonezya'dan var. Çok zor durumda olan öğrenciler var. Burayı böyle hani bizim bazı çok daha farklı ülkelere gidip işte oralarda eğitim aldık diyenlerimiz gibi burada Türkiye'de okumak onlar için büyük bir şeref oluyor. Buradaki tabii eğitim düzeni çok daha iyi onlar açısından baktığımızda. Balkanlardan gelenler de çok memnunlar. Makedonya'ya gitmiştik. Oradaki öğrencileri ziyaret ettik. Oradan buraya gelen öğrencilerimizi ziyaret ettik. Ve oradaki Türk derneklerini ziyaret ettik. Yunus Emre Derneği ve diğer STK'ları ziyaret etmiştik. Türkiye'yi çok ümit bağlamışlar. Çok seviyorlar. Ve yani Türkiye bizim için çok kıymetli. Şu anki güçlü Türkiye'nin devam etmesini çok arzu ediyorlar. Lütfen destek olun. Her şekilde destek olun. Bu güçlü Türkiye devam etsin. Allah korusun. Türkiye'deki farklı bir durumla karşı karşıya kalırsak biz burada biteriz. Bizim burada güçlü olmamız, ayakta durmamız ve kuvvetli olmamız Türkiye'nin güçlü olmasına bağlı diye tekrar bize söylediler. Bu da tabii dışarıdan Türkiye'ye bakış, gerçek görünüştü. İçeriden bunu çok fark edemiyoruz. Nimetlerin kıymetini bilemiyoruz ama bu bir vaka. Aynı şekilde Endonezya, Malezya, diğer ülkelerden mesela Uygur Türkleri çok var. Onların çok mağduriyeti var malum. Onlara aileleriyle 5-6 senedir görüşemeyen öğrencilerimiz var. Buraya gelip ortaokulu, liseyi bitirip üniversiteyi kazandırdığımız öğrencilerimiz var. Hafız öğrencilerimiz var. Onların hem hafızı devam etsin hem üniversite eğitimleri devam etsin diye de gayret ediyoruz. Yani Osmanlı kültürü alsın da istiyoruz. Çünkü o apayrı bir şey. O edep, o adap apayrı bir şey. Mesela bir öğrencim vardı. Ziraat mühendisliği okuyor. Afrika'da Somalili zannediyorum ya da Sudanlı. Memleketimizde çok fazla meyve sebze var. Fakat Batı hiçbir şekilde fabrika kurdurmuyor. Hiçbir şekilde bunların işlenmesi için yardımcı olmuyor. Ben babamın orada durumu iyi, maddi durumumuz iyi. Burada ziraat mühendisliği okudum ve master yapıyorum. Burada salça yapmayı, reçel yapmayı, işte onların tesisini kurmayı, peynir yapmayı, yoğurt yapmayı öğrenip memleketimde bunları icat edecek, yapabilecek fabrikalar kurmak için buraya geldim demişti. Ve bizde domatesler, meyveler atılıyor o kadar çok ki değerlendiremediğimiz için ziyan oluyor. Sütler, peynir yapamıyoruz, yoğurt yapmayı bilmiyoruz, bilmiyorlar genellikle. Bu şekilde bu eğitimi alıp orada böyle bir çalışma içine girecekti. Herhalde olmuştur. 3 yıl önce bir çalıştay yapmıştık İstanbul Üniversitesi'nde. Uluslararası öğrencilerin sorunları başlıklı bir programdı. Ben de eğitimle ilgili çalıştayın bir parçasında görevliydim. Çok değişik, çok aklımıza gelmeyen sıkıntılar var. Türkçe eğitimlerine biraz zorlandıklarını söylüyorlar. İşte dışlandıklarını söylüyorlar. Siz kolay üniversite kazanıyorsunuz. İşte biz burada diyen öğrenciler oluyormuş bizim kendi öğrencilerimizden ama aslında öyle değil. Onlar da çok zor bir süreçten geçip üniversite kazanıyorlar. Hele 2010'dan sonra devlet artık ÖSYM yapmıyor sınavları. Her üniversite kendi yapıyor. Ve istediği kalitede öğrenci almak için sınavlar bir aile zor. Özellikle güzel, iyi üniversitelerde. Onlar da çok zorlanıyorlar. Okurken de zaten aynı şekilde zorlanılıyor. İşte üniversitelerin yabancı öğrenci birimleriyle irtibat halinde olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hem birbiriyle entegre olmalarını sağlamaya çalışıyoruz öğrencilerin hem de onlara burada ufuk açmak,
Türkiye'nin hani bulunduğu durumdan faydalanmalarını, memleketlerine buna aktarmalarını sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Seminerler yapıyoruz zaman zaman. Online, bu pandemi sürecinde online yapıldı genellikle. Mesela ülkeler coğrafyası ile ilgili seminerlerimiz oldu. Balkan coğrafyası, işte Endonezya, Filipin coğrafyası, Endonezya, Malezya, ayrıca Pakistan, Hindistan coğrafyası ile ilgili orayı tanımak, oradaki İslamiyet'i öğrenmek, bilmek ve burayla kıyaslamak, buradaki problemleri ve oradaki problemleri anlamak, bilmek gibi. Oralarda uzun süre yaşamış Türk belli bir kariyere sahip kimseler bu seminerleri veriyor. Şimdi İran'la ilgili bir seminerimiz olacak herhalde Aralık 20 gibi. Yine orada yaşamış, orada üzerine iyi bir eğitim yapmış, doktora yapmış bir şahıs bu konuda seminer verecek. Bizler de öğrencilerle zaman zaman Türkiye bazında yaptığımız toplantılarda, il ziyaretlerinde ya da bölge toplantılarında hem insani ilişkiler, doğru iletişimle ilgili seminerler ben vermeye çalışıyorum. Kızım da klinik psikolog, ondan da biraz destek alarak bu konuda geliştirmeye çalıştım kendimi. Uzun sürede eğitimci olunca yaşayarak da öğrendiğimiz birçok şey var. Bu konuda bir de ilgim olan, liseden beri ilgim olan ve üniversitede bunu birçok kez kullandığım Allah'ın varlığının akli, nakli, ilmi yönlerden haşa ispatı. Tabii buna biz ihtiyacımız yok, biz iman ediyoruz. Ama karşımızda zaman zaman farklı düşüncede insanlar var. Bunlara da her bir kimya kanunu, her bir kimyasal olay, her bir fiziksel olay bir Allah'ın varlığına, her bir biyolojik olay Allah'ın varlığının büyüklüğüne bir örnektir. Bununla ilgili ciddi çalışmalarım var. Bu seminerlerde genellikle sayısal öğrenciler daha kolay anlayabildiği için onlara hitaben bu tip seminerlerle de faydalı olmaya çalışıyoruz. Fatihli olmak, Fatih Camii, Irkayı Şerif Camii, İskenderpaşa Camii, Nişancı Camii, bunların içinde olmak ve bu Hazire'de bulunanların Süleymaniye Camii, bunların varlığını hissetmek, ölmedik yani göç ettikleri halde, ahirete göç ettikleri halde hala inisiyatiflerinin ve etkilerinin devam ettiğini düşünerek farklı bir manevi hava içinde olduğumu hissediyorum. Bunu herkes hissediyor muhakkak ki. Ayrıca çok merkezi bir yer. Her yere çok kolayca ulaşılabilen bir yer. Her türlü alışverişin yapılabileceği güzel bir yer. Ve havasının da temiz olduğunu düşündüğüm bir yer. Geçmişten gelen bir gönül bağı var. Akrabalarımız, dostlarımız, geçmişimiz, büyüklerimiz, sevdiklerimiz hep burada. Şeyleri de burada, ziyaret edeceğimiz mezarları da burada. O bakımdan burayı çok seviyorum. İnşallah bizler de burada göç ederiz. Fatih Camii'nden gönderiliriz inşallah öte aleme.